Efendim çok güzel bir Phuket gününden bir kez daha selamlar. Ben Ersin Tekin. Hatırlayacağınız üzere bir önceki videomda sizlere Phuket'le ilgili genel bilgilendirmeleri yapmıştım. Old Town gibi, Patong gibi çok popüler bölgeleri göstermiştim. Bugün misafirlerimizle yeni bir güne başlıyoruz ve bir ada turuna, bir deniz turuna çıkacağız birazdan. Gördüğünüz üzere havlularımızda, şortlarımızda, terliklerimizde plaj gününe hazırız ve bir ada turu, Phi Phi adaları turuna başlayacağız. Andaman Denizi'ne açılacağız ve hızlı sürat tekneleri tam gün sürecek. Yeşille mavinin her tonunu izleyebileceğiniz bir tur olacak bu. Bu tura katılmak için sabah saat 8 civarlarında otelimizden çıkıyoruz. Phuket Marina'ya geliyoruz. Otelimizin konumuna göre ortalama 20 dakikalık, yarım saatlik bir seyahatle, yolculukla, transferle diyelim. Marina'ya geliyoruz ve burada gruplara ayrılmış teknelere geçerek birçok güzel koyu akşama kadar gezmek üzere ada turumuza, deniz turumuza başlıyoruz. Ben buraya gelen misafirlerimize mutlaka tavsiye ediyorum. Biz kendi yaptığımız turlarda Phi Phi adası turlarını mutlaka programımıza ekliyoruz. Birazdan görüntülerle Phi Phi ada turunu sizlerle paylaşmış olacağım. Umarım siz de Phuket'e geldiğinizde bu tura katılırsınız ve bu keyfi yaşarsınız diyerek videoma, görüntülerime başlıyorum. Haydi buyurun. Now we are here, the wind we starting from the pier. That means it's like an island that was protection. The sea, calm, it's like a glass, smooth, yeah. I'm sorry. The boat parking for a long time. I'm so sorry. Her biri 250 beygirlik 2 veya 3 motorlu sürat tekneleri. Phi Phi adasına giden tekneler bunlar. İşte burada bizimki. And then we are not a machine. Sometimes when you go up from the snowball, you need to check the rate. You will hang it. Phuket Marina'dan çıktıktan sonra teknemizin ilk durağına kadar olan yolculuğumuz yaklaşık 40-45 dakika kadar sürecek. Ancak bu arada şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bakın deniz bugün çok güzel. Ancak bazen dev dalgalar olabiliyor. O yüzden Phi Phi adaları turuna çıkmadan önce mutlaka deniz dalga durumunu kontrol etmeli. Ve eğer çok dalgalıysa belki de 1 ya da 2 gün tarihinizi değiştirmelisiniz. Tekne turu gününü değiştirmelisiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Bugünkü Phi Phi adası turumuzun ilk durağı Phi Don adasındaki Maymunlar plajı. Burası turistlerden yiyecek almaya alışmış birkaç maymunun mekan tuttuğu bu küçük bir plaj. Biz de burada kısa bir görüntü alacağız. Maymunları görüntüleyeceğiz. Sonra turumuza devam edeceğiz. Bazı tekneler sahilice yaklaşıyorlar ve misafirlerin sahile inmesine müsaade ediyor. Ancak zaman zaman maymunlar istediklerini alamayınca şey yapıyorlar, vahşileşiyorlar ve tırmalıyorlar, hatta ısırıyorlar. O yüzden bizim çalıştığımız firmalar misafirin inmesine izin vermiyor. Biz kısa bir görüntü alıp yine turumuza devam edeceğiz. Longtail bir tekne var. Yine Tayland'ın simgesi. Güzel teknelerden bir tanesi. Görüntüye gerçekten renk katıyor. Ve plajda gezinen maymunlar. Efendim Phi Phi adası turumuzun ikinci durağı, maymunları gördükten sonra Phi Don adasındayız. Tabi aslında maymunları gördüğümüz yer şu karşı taraftaydı. Yine Phi Don adasında. Burası Phi Phi adaları arasında en büyük yüz ölçüme sahip olan bir ada. 3500 kişi yaşıyor. 3500 nüfusu var ve tamamı Müslüman burada yaşayan insanların. Bir özelliği, adada resort oteller de var, kiralık villalar da var. Yani Phuket'in kalabalığından kaçıp burada biraz daha dünyadan uzak, kendini dinlemek isteyen misafir için güzel bir nokta. Hem bizim geldiğimiz gibi sürat tekneyle girebilirsiniz. Hem isterseniz tarifeli şeyler var, vapurlar var. Bakın karşıda gidiyor büyük bir vapur. Onunla da gelebilirsiniz ve buradaki otellerde konaklayabilirsiniz. Bunun yanı sıra gelen gruplar genellikle burada yüzme molası veriyorlar, şnorkel yapıyorlar, denizin keyfine varıyorlar, balıklarla beraber yüzebiliyorlar ve sonrasında yine sahilde restoranlar var. Birazdan biz de misafirlerimizle yemek molası vermek için Phi Don adasında bulunan restoranımıza gideceğiz.
Phi Don Adası'ndan sonra da yine turumuz devam edecek. Kısaca burayı böylece özetlemiş oldum size. Yüzme molamızdan sonra Phi Don Adası'nda karaya çıkıyoruz. Ve şimdi burada bir öğle yemeği alacağız. Sonra da turumuza devam edeceğiz. Şu güzelliği de tekrar görüntülere eklemek istedim. Gerçekten dünyadan uzak bir yer gibi. Yes sir. Do you need help? Okay. Sahile çıktık, teknemiz bağlandı. Burada hemen bir otel infosu ekleyelim isterseniz. Phi Phi Cliff Beach Resort. Yani siz eğer Phuket'e geldiğiniz zaman, örnek veriyorum 7 günlük bir tura geldiyseniz 4 günü veya 5 günü Phuket'te konaklayıp 2 günü de Phi Phi Cliff Beach Resort'a gelerek burada bir Phi Don ada keyfi yapabilirsiniz. Çok daha sessiz, sakin. Buradaki adada motorlu araçların kullanılması yasak. Ada içerisinde sadece bisiklet kullanılabiliyor veya yürünebiliyor. Şöyle hemen bu tarafı tekrar göstereyim. Yani motorlar veya araba vesaire herhangi bir motorlu taşıt yok. Tamamen doğal bir yaşam hakim. Ama çok da lüks, güzel de bir otel mevcut. Tercihleriniz arasında olabilir. Ve Phi Don'da hop! Karaya ayak bastım. Teknemizi bir de şu açıdan göstereyim. Crystal Sea Marine isimli firmayla geldik bugün. Birkaç tane firma var ve çok da iyi çalışanları var. How are you boys? Burada da iki güzel Beşiktaşlı var. Doğayla Mehmet. Mehmet'ti değil mi? Mehmet nasılsın, iyi misin? Hemen kartal pençesini aldık Mehmet'ten. Doğa nasılsın? Doğa hemen kumdan kale yapmaya başlamış. Ve Phi Don Adası'nın keyfini çıkarmaya başladık. Akşam saatlerinde burayı düşünemiyorum ya. Gerçekten çok keyifli olur. Yıldızların altında, plajda dinlenmek için, keyif yapmak için, tatilin tadına varmak için çok güzel bir nokta. Phi Don Adası ve arkamızda Phi Phi Cliff Beach Resort. Türkiye'de olsam hemen dalardım içeriye, bir oda turu yapardım. Ama bunun için zamanım yok çünkü grubumuzla beraber yemeğe geçeceğiz. En azından dışarıdan şöyle bir göstermiş oldum. Yemek zamanı. Phi Phi turumuzda öğle yemeği molası. Bakalım menüde neler var. Hemen kısaca ondan da bahsedelim. Olmazsa olmaz pirinç pilavı. Tayland'da her menünün baş yemeklerinden. Burada bir tavuk yemeği var. Beşamel soslu ıspanaklı tavuk yemeği. Sayın rehberim, Servet abim, ne yapıyorsun, ne içiyorsun? Ne bu? Efendim bu tom yam çorbası. Tom yam çorbası. Normalde Hindistan cevizi kreması olması lazım. Ayrıyeten karidesten yapılması gerekiyor. Ama bunu biraz daha karışık yapmışlar. Bildiğiniz antibiyotik. Öyle mi? Kesinlikle. O zaman ben de sana eşlik edeyim. İçerisinde zencefilden tutun galanga kökü, bayağı bir önemli bitkiler var. Tat versin diye yalnız bunlar tüketilmiyor. Tat versin diye kullanılıyor. Suyunu içiniz, tavuğunu, karides varsa onları tüketiyorsunuz. Gerisini bırakıyorsunuz kasenin içinde. Hemen sana eşlik ediyorum. Hay hay. Afiyet olsun. Sağ olasın. Hemen şurada salata var. Burada tuz falan gibi şeyler var. Hemen gönderiyorum. İçelim. Burada sebze salatası var. Burada tavuk but var. Hi, how are you?
ve spagetti, yanında da sosuyla beraber. Böyle bir öğle yemeği menüsü Phi Phi Adası turumuzda misafirlerimizi almaya başladılar. Ben de onlara eşlik edeceğim şimdi. Tom yum çorbasıyla başlıyorum. Ve yemeğimiz bitti. Tekrar teknemize geçiyoruz. Buradan sonra sayın rehberim, Servet abim nereye gidiyoruz? Cennete gidiyoruz. Cennete mi gidiyoruz? Laguna gidiyoruz şimdi. Bir bileğin içinde lagun var. Tamam. Deniz suyu, havuz gibi her yer kapalı, tek bir yer var. Oradan içine girip dalış yapacağız. Harika. O zaman sabırsızlanıyoruz ve teknemize binelim. Bu da kaptan... What's your name? Kit Kat. Kit Kat. Şeye benziyor. Kaptan Karayip Korsanları'nınki neydi? Jack Sparrow. Jack Sparrow. Before long hair, huh? Oh, only here, no problem. Your face is same Jack Sparrow. Oh, really? Yeah. Thank you very much. Mr. Jack. Hadi bay. Now Jack Daniel, no, Mr. Jack Sparrow. Chai Cup. I also prefer Jack Daniels. Make me hang I'm a over Jack there. Daniels man. Love to see, love to PF tours. Like me. Geldim. Teknenizin kameramanı geldi. A lot. That was a big thing. Jesus, look at the boat craft. That's crazy. Efendim şimdi Pihidon Adası'nda Lagoon ismi verilen yere geldik. Belki de görsel anlamda bugünün en güzel noktalarından bir tanesi burası. Buradan sonra da Maya Bay'e geçeceğiz. Çok güzel plajı görüntüleyeceğiz ama öncelikle bu muazzam doğa harikası Lagoon'u tabii ki görüntülere eklemek istiyorum. Birazdan burada yüzme molası vereceğiz. Ben de drone görüntülerini yine videomu ekliyor olacağım. Size de muhteşem görüntüleri izlemek kalacak. Bakalım beğenecek misiniz? Yeah, that is kind of. Good thing is it's weak.
fish, but it's not the shining, not the color, yeah. But when you do the snorkel or like a swimming, over here or like a swim, but not come close to the rock. It's the tide went over, it's deep. You never stay the coral where the rock is down at the bottom. But he would recommend anyone would go swimming, life jacket, was eating food, lazy. You look to riding on it. It's like a broccoli jacket, right? It's really easy. It's to swim now. Let's go. Efendim Phi Adası turumuzda şimdiki durağımız Maya Bay. Leonardo DiCaprio'nun The Beach filminin çekildiği plajı göstereceğim birazdan size. Şimdi eskiden bu tekneler direkt o plaja yanaşabiliyordu. Ancak zaman içerisinde çok fazla teknenin yanaşması oranın doğasına zarar verdiği için şimdi böyle bir platform yapmışlar. Biz plajın arka tarafından şu tepenin, kayaların arkasına doğru geçeceğiz. Böyle bir platform ve burada bakın komando kıyafetli görevliler var güneşten korunmak için. Şapkalarla vesaire. Oo. Sevgili rehberim balıkları gösteriyor bana. Zaten o kadar güzel ki, o kadar doğal ki her yerde yaşayan canlılar var. Dağa bakıyorsunuz, kayalara bakıyorsunuz, maymunları görüyorsunuz. Aşağı bakıyorsunuz, balıkları görüyorsunuz. Burada Tayland bayrağı. Evet. Doğayı korumak için insanları bakın nerelerden dolaştırıyorlar. Gayet güzel. Bence doğruyu yapmışlar. Tabii Maya Bay'e geldiğiniz zaman uymanız gereken kurallar var. Mesela drone uçurmamak gibi. Bunu benim için koymuşlar. Balıklara yem vermeyin. Yabancı madde atmayın. Güneş kremi kullanmayın. Ya da yüzmeyin gibi kurallara uymak zorundasınız. Bunların hepsi doğayı insanlardan korumak için maalesef alınmış kurallar. Tabii bizler gibi çok sayıda turist geldiği için doğada ister istemez zarar görüyor. Ve böyle kurallara da zorunlu olarak gerek duyuluyor. Maya Bay'e geçerken platformda indik teknemizden. Bir botanik bahçesini andıran görüntülerle envai çeşit ağaç var. Yüzlerce belki binlerce çeşit bitkinin arasından ilerleyerek bir zamanlar tekneyle yanaştığımız ve işte meşhur Maya Bay. Yıllardır ziyarete kapalıydı. Pandemiden sonra koruma altında olarak tekrar ziyarete açılan, bir zamanlar yüzebildiğimiz ama şu anda sadece dizlerinize kadar suyun içine girerek yürüyüşler yapabildiğiniz, yani yüzmenin yasak olduğu tamamen koruma altındaki bir nokta burası. Tekrar diyorum, Leonardo DiCaprio'nun The Beach filminin çekildiği plaj burası. Muazzam görüntüler. Ben susayım da biraz görüntülerle baş başa bırakayım sizi. Efendim yüzmek yasak. Kesinlikle yasak. Sadece dizlerinize kadar en fazla suya girebilirsiniz. Terliklerle kumlara basmak yasak. O yüzden terliklerinizi, ayakkabılarınızı burada çıkarmanız gerekiyor. Platformda terliklerimizden ayrıldıktan sonra iniyoruz. Maalesef kurala uymayan böyle. Şimdi ağzımdan bir laf çıkacak da neyse. Efendim Phi Adası turumuzda Phuket'te şu anki durağımız Maya Bay.
Leonardo DiCaprio'nun The Beach filminin çekildiği kumsal işte burası. Bundan 11 yıl önce ben Phuket'e ilk defa geldiğimde yine bir Phi Phi Yalısı turunda bizim teknelerimizle buraya gelmek mümkündü ve insanlar burada yüzebiliyorlardı. Ancak birçok yerde olduğu gibi bizim Marmaris'te Sedir Adası'nı hatırlarsınız. Kleopatra plajı da artık koruma altında. Çünkü o kadar güzel bir kum var ki insanların burada çok yoğun bir şekilde yüzüyor olması hem balık yuvalarına hem doğaya hem de kumlara zarar vermeye başlamıştı. O yüzden şu anda burada terlikle gezmek bile yasak, yüzmek yasak ve teknelerle girmek tabii ki yasak. Tekneleri bir başka yerde park ediyoruz. Bir yürüyüş yolu düzünden buraya geliyoruz ve Maya Bay'i keşfediyoruz. Aslında o kalabalık halini hatırladığım zaman bu hali bence çok daha keyifli. Çünkü yani her yerde yüzebilirsiniz. Ama burayı bu güzel doğal haliyle yaşamak bence çok daha güzel ve anlamlı. İşte Maya Bay burası. Phi Phi Yalısı turumuzun son durağındayız. Buraya Yumurta Adası diyorlar. Çok güzel sarı kumsalları ve güzel bir denizi var, masmavi denizi var. Bunun yanı sıra çok da güzel rengarenk şemsiyeleri, şezlongları var. Günün son durağı olmasından dolayı biraz daha böyle dinlenme atmosferinde. İsteyen misafirler yine denize girebiliyorlar. İsteyenler de burada bu sevimli şezlonglarda, şemsiye dinlenebiliyorlar. Tabi dilerseniz Superman'in çalıştığı bardan kokteylleri de alabilirsiniz. Perfect. Hello, how are you? Superman, huh? Wow. Are you Thai Superman, huh? Yeah. Vay. Kardeşim biliyor bu işi. Aman düştü bir tane. Okay. Perfect. Congratulations. Evet, bu da bir ladyboy. Gördünüz mü? Ladyboy'u da göstermek lazım değil mi? Evet. Neyse bu konuya daha sonra gireceğiz. Önce Yumurta Adası'nı biraz daha göstereyim size. Buranın en büyük özelliği gördüğümüz renkli şezlongları, şemsiyeleri, sahili ve buradan sonra da ilk yola çıktığımız yani Teknoson'a başladığımız Phuket Marina'ya yaklaşık yarım saatlik mesafede oluşumuz. Bu şekilde günü sonlandırmış olacağız. Artık bir kokteyl içmeyi de hak ettik galiba. Gel bakalım Superman. Welcome.
Phi Adası turumuzun son durağı Yumurta Adası'ndaki molamıza verdik. Ben de gün boyunca çekim yaptım. Yoruldum. Güzel bir kokonat suyunu hak ettim. Ayhan Sicimoğlu'nun bir lafı var ya. Hastasıyım. Geldiğiniz zaman mutlaka. Ama soğuk olanından isteyin, olur mu? Unutmayın. Haydi gidelim. using the hour service and would like to see you again next time. Tell your friend about us. Share with your agency. We are good also. And before leaving, Thank we you. have the box. It's like a Thank you so much. box. Thank you very Çok much. teşekkür ederiz. Thank you. And before leaving, Bu adamların güler yüzüne hastayım ya. Değil mi Servet abi? sharing with the team together. Yeah. Thank you very Yani much. gülmeyen surat yapan bir tane şey yok ya. Ne restoranda ne başka yerde. Evet, teknenin görevlisi kapanış konuşmasını yaptı. Ve gün batımında Phi Adası turumuzun sonuna geldik. Sabah tura başladığımız noktadayız. Phuket Marina'dayız. Yavaş ve ağır adımlarla kaptanımız giriş yapıyor ve günü noktalıyoruz. Birazdan bizi bekleyen transfer araçlarımızla tekrar otelimize doğru yola çıkacağız ve güzel bir günü bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki Phuket günümüzde bakalım neler var. Bir sonraki videomuzda izleyebileceksiniz. Takibe devam etmenizi. Tabii ki bu arada biraz klasik olacak ama abone ve beğeni tuşlarına basmayı unutmamanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere.